Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, hakikat hesabına, hak namına insan bellediği, elde ettiği şeyi başkalarına da verir, istifade ettiği şeylerden onların da istifadelerini temine çalışır. Bu insanlığın iktizasıdır. İnsan bir manasıyla kelime olarak ünsten gelmektedir. Üns herkesle anlaşabilen, uzlaşabilen, herkese karşı ülfeti, insanlığı, meveddeti, muhabbeti olan varlık demektir. İnsan kendi manasıyla dahi kainata mehdu kuvvet nazarıyla bakar. Adeta bir evde bir annenin, bir babanın himayesi altında yetişen, bir beşikte büyüyen, neş'et eden çocukların birbirine bakması gibi bakar. İnsan eğer insanlığını kavramışsa, değil sadece insanlık dairesiyle alakadar olmak, hayvanlarla alakadar olur, ağaçlarla alakadar olur, otlarla alakadar olur, dağa, taşa, her şeye, yaratıcı birliği açısından kardeş nazarıyla bakar. Benim Halikimin dağları, benim Halikimin çayları, ırmakları, benim Halikimin ağaçları, otları, yaprakları, yemişleri, meyveleri, mışıl mışıl uyuyan canlıları ve benimle anlaşan, uzlaşan, omuz omuza kainatın manasını anlamada yarışan insanların Haliki. İnsan Allah'tan ötürü kainata bakarsa, işte her şeye karşı içinde böyle bir alaka duyar. Küfür Allah'a bağlılığı kopardığı için varlıklar arasına ecnebilik tohumunu atar, her şeyi birbirine düşman yapar. Kökü sağlam bir yere dayalı bir ağacın dalı, yaprağı, budağı, ağacı, meyvesi halinde görmedendir ki insan etrafına bu nazarla bakabilir. Böylesine muhabbet atfında bulunabilir. Ama kök dayanacağı yerden koparılırsa, Allah kalplerden çıkarılırsa, gönüller Allah'a karşı yabani hale getirilirse, insanlar arasında meveddet ve muhabbet olmaz. Bombalar patlar, insanlar birbirini öldürür. Kuvvetli zayıfı ezmeye çalışır. Zayıfın iniltisini ne diye kabul eder, onunla eğlenmeye çalışır. Onun içindir ki, mümin Allah'tan aldığı, öğrendiği,
Nebinin dudağından lalü her gibi dökülen şeyleri aksettikten sonra bu anlayışına hadim olur. Bu kardeşliği yeryüzünde temin ve tesise çalışır. Ve onun içindir ki bu vadide en büyük ıstıraba peygamberler katlanmış ve onları anlayan, onların sadık dostları, yarları, yaranları katlanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında gelişen nur halesi, bütün zulmetleri, bütün karanlıkları yutuyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gün geliyor, o hale geliyor ki küre-i arzın 3'ü onun dediğini diyor, ona biat ediyor, tecdidi biatta bulunuyor, onun karşısında serfuru ediyordu. Allah o günü gösterdi bir kısım insanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nadide talebesi Mus'ab'ı bu maksatta Medine'ye göndermişti. Mus'ab Mekke'nin soylu ailelerindendi. Mus'ab yemeğini bile kendi kendine yer başkalarıyla bir sofrada oturmaya tenezzül etmezdi. Tam yaşının kendisini canlı kılacağı hengamda 17-18 yaşında Allah onu Resulullah'la karşı karşıya getirdi. Birdenbire bütün buzlar eriyiverdi. O haşin, o kaba, o alabildiğini herkesten kopuk Mus'ab birdenbire melekleşiverdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisine oturduğu günden sonra durmadan terakki etti. Artık ne Mekke'de kendilerine panjurların açılıp kapandığı bir Mus'ab vardır ortada, ne kadınların mendil salladığı bir Mus'ab vardır ortada, ne de Mekke'nin yarısını servetiyle alacak gururlu Mus'ab vardır ortada. Allah Resulü'nün huzurunda bir keçi postuna sarılmış, ayakta derin bir huşu, derin bir huzur içinde susmuş, kainatı konuşan Resulullah'ı dinliyor. Kainat bağında andelip olan Bülbül-ü Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor. Allah Resulü ayı 2 şak eden mübarek parmağını kaldırıyor, ona işaret ediyor ve şuna bakın diyor. O Mekke'nin sokaklarında gezerken pancurlar açılır, herkes ona bakardı. O Mekke'nin yarısını servetiyle satın alabilirdi. En kıvamlı anında 18 yaşındayken Hakk'ın karşısında dize geldi, Hakk'ı kabul etti. Hakk'ı üzerine alanların zaten eksensinin yaşı, %80'inin yaşı bu merkezdeydi. Mus'ab Medine'ye gitmiş halkı irşad ediyordu. O kendi durumunu, kendisini çok az görenlere anlatırken, çok az gördüler onu. Zira Uhud'da o en son vazifesini yaptı ve Allah'ın huzuruna gitti. Belki daha 25 yaşında yoktu, Allah'ın huzuruna gitti. Başında kılıçlar dönüyordu. Bıçaklar kinle, nefretle bileniyordu. Ama ben bir hamimle beraber Medine'de inandığım Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Onsuz gönüllerin şak şak olduğu Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Bütün devirlerde beşerin sükun ve itminanı ancak onunla hasıl olan Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Esad İbni Zürare ilki gören, meşakkate katlanan, gül devrini görmeyenlerden bir tanesi de oydu. O ne Bedir'i gördü ne de Uhud'u gördü. Resulullah hicret ettiği zaman o çoktan Allah'a hicret etmişti. Ama Mus'ab'ı himaye ediyordu. Mus'ab'a kalkan bir kılıca başını kalkan diye uzatacaktı. Çünkü Mus'ab Allah'ı anlatıyordu. Resulullah'ı anlatıyordu. Medine birdenbire lerzeye geldi, çalkalandı. Medine'nin her sokağında artık bütün çoluk çocuk herkes Allah diyordu. Muhammedur Resulullah diyordu. O karanlık sokaklar bugün dahi gitseniz gece karanlığında apaydındır. Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la tenevvür etmişti. Gecesinde şafak çakmasa, bir ay bulunmasa bile Medine'nin ufku pırıl pırıldır. Sanki dünyanın bütün yıldızları oraya bakıyor çünkü yıldızlar yıldızı oradadır. Hırçınlığı üzerinde herkes Mus'ab'ın yanına geliyordu. Hakkı anlatanlar, hakka sahip çıkanlar iyi dikkat etsinler. Hangi şartlar altında Allah'ı anlatmadıklarının
nasıl bir mesuliyeti gerektirdiğini iyi düşünsünler. Üseyd İbni Hudeyr, Eşhel Oyman'ın şerefli genci, kılıcını, harbesini eline alır almaz Mus'ab'ın başına dikiliyordu. Kavmimin içine nifak atmana meydan veremem, şu mızrağımla seni delik deşik ederim. Mus'ab'ın yanındaki halini anlatıyor. Otur benim yanımda, söyleyeceğim sözlere bir kulak ver. Hak bulmazsa yapacağını yap, öfkenin muktezasını yerine getir. Fakat ben haklıysam boşu boşuna burada münakaşa etmenin manası yoktur. Mus'ab onu tatlılıkla yanına oturttu. Esad İbni Zürare bize naklediyor. Vallahi Hamim suresini mi başladı okudu? Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. İnna kunna munzirin. Mus'ab ayetleri okumaya devam etsin. Vallahi Üseyd İbni Hudeyr'in siması değişmeye başladı. Hayvan şeklinde oraya gelen insan birdenbire melekleşiyordu. Simasıyla melekleşiyordu. İç alemiyle melekleşiyor, birdenbire değişiyordu. Yüzünde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nuru lem'an etmeye başladı. O Kur'an'ı dinledikten, Mus'ab'ın şerhlerine kulak verdikten sonra ne dememi istiyorsun dedi. Allah'ın herkesten istediği şu sözü istedi ondan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şak şak olmuş kalplerin dermanı. İtminandan uzak kalaklar içinde kalplerin dermanı. Gönüllerin sultanı Allah'ın anılması Celle Celaluhu. Üseyd yerinden fırlar fırlamaz amcazadesi Sa'd ibn Muaz'ı oraya getirmeyi kafasına koydu. Vallahi Sa'd ibn Muaz gelirse o Hendek'in kahramanı, o Uhud'un kahramanı, o Bedir'in kahramanı Sa'd ibn Muaz gelirse Ansar birdenbire çözülüverir. Eşhel birdenbire çözülüverir. Sa'd ibn Muaz da harbesiyle gelmişti. O da Mus'ab'ı tehdit etmişti. O da başında kim bilir kaç defa harbesini döndürmüştü. Ama ona da tatlı Mus'ab, candan Mus'ab, cennetin adamı Mus'ab, otur bir dinleyiver, ondan sonra diyeceğini dersin. Bütün hakkı anlatanlar iyi dinlesin. Hangi şartlar altında anlatmadıklarının nasıl bir mesuliyet olduğuna iyi kulak versinler nefsimle beraber. Otur kardeşim, dertli kardeşim, kalbi patlak patlak olmuş kardeşim, Allah'a inanmayan kardeşim, huzursuz olan kardeşim, otur anlatayım. Kabul etmezsen o zaman istediğini yap. Ona da Kur'an suresinden ayetler okudu. Buzlar erimeye başladı. Sa'd ibn Muaz Mus'ab'ın eline ayağına kapanacaktı. Biraz sonra onun da yüzünde Kur'an'ın ve imanın nuru lem'an etmeye başlamıştı. O da içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Ve bir hafta içinde Eşhel Oyma birdenbire çözülüverdi. Ansar diye bir zümre teşekkür etti. Allah Resulü'nü ertesi sene 70 kişiyle Akabe'de karşıladılar. 70 kişi Allah'ın Resulü'nün elini sıkıyor ve ona ölüm kalım mücadelesinde söz veriyorlardı. Ölecek fakat dönmeyeceğiz. Seni himaye edecek haktan ayrılmayacağız. Kur'an'a ve İslam'a hadim olacak, hayatımızın son soluğuna kadar bu işten, bu ahdü peymandan geriye dönmeyeceğiz diyorlardı. El-Hak dedikleri sözde sebat ettiler. Biz de Kalubela'da dedik. Biz de ruhlarımızda vücudumuzun serratıyla dedik. Dediğimizi camiye gelmekle tasdik ettik. Allah bizi de aynı yolda, aynı ahdü peymana sadakat içinde hayatımızın son soluklarına kadar devam ettirsin. Ve şu geniş hürriyet havası içinde Allah'ı anlatma şevkini, aşkını kalplerimize ilka buyursun. Herkese bulunduğu sahada sahip olduğu imkan ve keyfiyetle hakkı, hakikati anlatmayı Allah lütfeylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'an festemû leh. Ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ
الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. İbadallah, Allah'ın kulları, siz unutsanız dahi o unutmuyor. Kas katı bir kalbe sahip olsanız, duygusuz olsanız dahi o her an size bakıyor. Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'uh. Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz hesabıyla. Ona karşı gelmekten sakının, onun himayesine girin ve ona itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah adaletle, Kur'an'da emrettiği gibi dürüst yaşayışla, en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her hadisenin arkasında kendisini hissettirdiğini size gösteriyor ya, en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda parlaması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyeti tedrici olarak alıştırdıklarından ve henüz evimizin içinde yüz görmeyen çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, zikzaklı yollardan kurtulasınız, doğru yola gire, doğruların varacağı cennete dahil olasınız. Hakimis salah, inne salate tenha anil fahşai vel münker. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.